4000 yıldır yanmakta olan bu ateş yalnızca bir kez söndürülmüş. Ateş taparlar. Onlar ateşi tapıyorlar ve etrafında toplanıyorlar. Görmüş olduğunuz bu sembol Zerdüştlerin sembolü ve yazı kullanmadıkları için şöyle görsellerle bir hikayeyi aktarmışlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bakü'deki ikinci günümde günübirlik bir tura katıldım. İlk durağımız Bakü'de bulunan dünyanın ilk petrol kuyuları. Görmüş olduğunuz bu petrol kuyuları Nobel kardeşler tarafından 1871 yılında açılan petrol kuyuları. Bakü rüzgarlar şehri olarak anılıyor ve gerçekten isminin hakkını veriyor. Yani ben hayatımda böyle bir rüzgar görmedim diyebilirim. Sıradaki durağımız Bibi Heybet Camii. İlk olarak 13. yüzyılda Şirvanşah II. Ferruhzat tarafından inşa edilen bu cami 1930'lu yıllarda yıkılıyor. 1990'lı yıllara gelindiğinde ise yapının ilk haline uygun olarak tekrar inşa ediliyor. İslam dünyasında ise önemli bir konuma sahip bu cami. Cami içerisinde ise Şirvanşah'ın kızı Ukeyme Hanım'ın mezarı bulunmakta. Azerbaycan'da bulunan Müslümanların büyük çoğunluğu Şii mezhebine mensup. Görmüş olduğunuz bu taşları Şii mezhebinden olan insanlar secdeye gittiği zaman alnını koymak için alınlarının hizasına gelecek şekilde namaz kılacakları yerlere yerleştiriyorlar. Şimdi Kobustan'a geldik. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kobustan Milli Parkı, Bakü'nün 60 kilometre batısında yer almaktadır. Görmüş olduğunuz bu taş eski dönemlerde hem müzik aleti olarak kullanılıyormuş hem de bir tehlike anında tehlikeyi duyurmak için kullanılıyor. Ben de deneyeceğim. Şöyle taşa vurduğunuzda bayağı bir ses çıkıyor. ...1950 yılında koruma altına alınıyor ve müze olarak kullanılmaya başlanıyor. Burada çok fazla yılan oluyormuş. Şunu da ondan dolayı koymuşlar sanırım. Görmüş olduğunuz bu çizimler 12.000 yıllık bir tarihe dayanıyor. Şurada görmüş olduğunuz figür bir şaman figürü ve dünyada 3 yerde aynı bu figürden bulunuyor. Bir tanesi Azerbaycan'da, biri Japonya'da, biri de Amerika'da. 12 milyon. Göbekli Tepe kadar var. Evet. Ve düşünüyorlar ki işte arkeologlar bunun altında bir tane kat daha var. Ama kazmaya korkuyorlar çünkü Yine burada da gördüğünüz gibi hayvan tasvirleri var. biraz bu tarafa geçebilir misiniz? Bunlarla sıkı bağları olduğu için at figürleri var. Burada da yine bir domuz figürü var. Arkasında da yine kaç figür daha var ama onları çözemedim. Hava bayağı rüzgarlı burada ya. Gidecek hayvanların resmidir. Onlar Burada da hamile kadın çizimleri var. ayağa kaldırana kadar hiçbir şey yapmazdılar. Her şey hazır olur. Geçmişte Hazar Denizi sınırları buralara kadar geliyormuş. Daha sonra çekildiği için bu arazi şu an böyle. Şu görmüş olduğunuz büyük kaya kaplumbağaya benziyor değil mi? Şu başı, işte kabukları. Şimdi de Gobustan Müzesi'ne geldik. Müze olarak ayrılan alana. Yine döneme ait taş kalıntılarını görüyorsunuz. Rüzgar var. Yürüyemiyorum.
Azerbaycan aşırı ama aşırı rüzgarlı. Neden rüzgarlar şehir dediklerini şu an anladım. Şimdi Balçık volkanlarına geldik. Buraya giriş 15 manat. Bu gördükleriniz buradaki çamur volkanlarından örnekler. Böyle cam şişeleri koymuşlar. Görmüş olduğunuz bu taş Türklere ait bir taş olarak geçiyormuş. Adet başka bir topluma verilmesi halinde depremlere sebep oluyormuş. Böyle bir hikayesi varmış. Görmüş olduğunuz gibi geniş bir araziye yayılmış şekilde çamur volkanları var. Hiç kimse çok rüzgar var. Aşırı yağmur. Dışarısı aşırı derecede rüzgarlı. Hatta tehlikeli diye uyardılar. Gördüğünüz saçım başım dağıldı zaten rüzgarda. Ve aşırı soğuk. Müze kısmına geldik ve böyle hayvan iskeletleri sergileniyor. Şöyle fil, zürafa ve birçok hayvan var burada. Hemen karşı tarafta da yine birçok hayvan bulunuyor. Yanları da hangi hayvanlara ait olduğu şu şekilde gösteriliyor. Ben en baştaki ayıymış. İkincisi kurt. Diğeri de yine kara kurt. Bu da ev köpeğiymiş. Şöyle yarasalar var. Yine bunlar da gerçek yarasalar. Yine bir sürü böcek türü var. Burada da çekirgeler. Yusufçuk böcekleri. Çok tuhaflar. Burada da piton yılanı var şöyle. Gezimize bir yemek molası veriyoruz şimdi. Geldiğimiz mekanda ben de düşbere çorbası görünce denemek istedim. Bakıyoruz ki içerisinde çorbalardan biri. Mantılar var. Yanında da sirke ve nane var. Dilerseniz onu ekleyebilirsiniz. Şimdiki durağımız Bakü'nün belki de en turistik noktalarından biri olan Yanardağ. Olduğunuz bu ateş 4000 yıldır sönmeden yanmaya devam ediyor. Eskiden tabii daha fazla yanıyordu. Şu an biraz azalmış durumda çünkü etrafında açılan petrol kuyularından dolayı. Tarih boyunca yalnızca bir defa söndürülmüş bu yanardağ. İkinci Dünya Savaşı sırasında yukarıdan geçen uçakların petrol yataklarını vurmaması için toprakla üzerini örtüp söndürmüşler ateşi. Ardından toprağa kaldırdıklarında tekrar yanmaya devam etmiş. Buradaki son durağımız ateşgah. Şimdi ateşgahı gezeceğiz. Bugün tur yapmak. 1998 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınan ateşgah, ateş mabedi anlamına geliyor. Ateşgah, Hindular, Zerdüştler ve ateştaparlar için çok önemli bir nokta. Bakü'yü ziyaret ettiğinizde çok fazla Hintli turist görebilirsiniz. Bunun sebebi ateşgahın Hindular için önemlidir. Eskiden kervansaray olarak kullanılmış burası ve bir sürü kapısı var. Tek tek bu kapılardan içeri girip gezeceğiz şimdi. İki ateş bulunuyor. Bir tanesi şu arkamda gördüğünüz, biri ise bu. Öncelikle ateşi tapanlar burada toplanıyorlar ve orada ateşi tapıyorlar. Arka kısım ise Zerdüşt mabedi. Ve Zerdüştler ateşi koruma altına alıyorlar. Yani ateşe tapmıyorlar. Işığa taptıkları için ya da ışığa inandıkları için ateşi ışık kaynağı olarak koruma altına alıyorlar. Kronolojik olarak mabedin nasıl meydana geldiğini anlatıyor bu oda. Öncelikle herkesten önce Hindular geliyor buraya. Sönmeyen ateşi gördüklerinde kutsal olarak görüyorlar ve burada duruyorlar. Ardından Zerdüştler geliyorlar ve ateşi koruma altına alıp bir tapınak yapıyorlar. Kervansaraylar yapıp ticari faaliyetlerde bulunuyorlar. 19. yüzyılda ise ateşgahın çevresine petrol kuyuları açılıyor. Buna karşı çıkan Zerdüştler ise katledilerek yerlerinden ediliyor.
Görmüş olduğunuz bu sembol Zerdüştlerin sembolü ve yazı kullanmadıkları için şöyle görsellerle bir hikayeyi aktarmışlar. Böyle bir heykel var. Bu da Zerdüştlerde nar meyvesi kutsal olduğu için bu şekilde bir heykel yapmışlar. İlde böyle bir oda ayrılmış. Ellerinde tuttukları müzik aletiyle, yani ses çıkaran aletle ölülerin huzur içinde ölmesi için, yani dışarıdaki seslerin kesilmesi için çalıyorlar o müzik aletini. 19. yüzyılda bu şekilde camları peş peşe koyup 3 boyutlu bir görsel yaratmaya çalışmışlar. Bu odada ise bir havuz var. Burada havuza girip yıkanıyorlar. İçerideki odada ise bir imam çeşitli müziklerle, mantralar söyleyerek eşlik ediyor onlara. Anlatıldığı gibi önce Hintliler geliyor. Onlar normal burada mabet yapıyorlar. Ardından ateş taparlar. Onlar ateşi tapıyorlar ve etrafında toplanıyorlar gördüğünüz gibi. Zerdüştler ise sadece koruma altına alıyorlar ateşi. Çünkü ışığa inanıyorlar. Tur bitti. Şimdi Kaynata diye bir yere yemek yemeye geldim ama içerisi çok doluydu. O yüzden farklı bir yer bulmam lazım. Şimdi içeri şehirden dışarı çıkacağım. Şavurma diye bir yere geldim. Bu gördüğünüz şavurma. Yanına da ayran söyledim. Güzel yani. Sos çok iyi. Arap sosluydu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videoda Bakü şehir merkezini geziyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.